Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Merhaba, günaydınlar. Hoş bulduk hocam. Günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sizler de sizi gördük. Daha iyi olduk. Bizler de öyle hocam. Teşekkür ederiz. Bugün gene çok özel bir konudan, hakikaten belki de Türk televizyonlarında ilk defa bahsedecek bir diyet konusundan, bir beslenme konusundan bahsedeceğiz. Beslenme epigenetiği nedir? Biraz bahseder misiniz? Evet, beslenme epigenetiği aslında besinler yoluyla hücre ve çeşitli genlerin, DNA'nın etkilenebileceği, hücresel işlevlerin değişebileceği ve bunun belki de nesillerden nesile aktarılabileceği ile ilgili bir düşünce diyebiliriz. Dolayısıyla bazı besinler hayatımızda evet değişikliklere neden oluyor. Mesela tip 2 diyabet ve obezite evet beslenmeyle kaynaklı diyoruz. Fakat bu nasıl genetik olarak aktarılıyor? Hangi gıdalar mesela bizim hücrelerimizde bazı genleri baskılayarak bazı hastalıkların ortaya çıkmasını sebep olurken bazılarını da engelleyebilir. Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz. Peki hocam, epigenetikten sonra iki kavram daha var sizden öğrenmek istediğimiz. Nutrigenomik ve nutrigenetik kavramları nelerdir? Nutrigenomik, besinler yoluyla aldığımız çeşitli besin öğelerinin genler üzerindeki etkisini tanımlarken nutrigenetik de genlerimiz yoluyla mevcut olan ya da ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların besinlerle ne derece desteklenebileceğini gösteriyor. Aslında bu kavram yaklaşık 40 yıl kadar önce ortaya çıkarılmış ve bazı hastalıklarla genler arasında beslenmenin ne gibi ilişkisi olabileceği saptanmaya çalışılmış. Hatta 1940'lı yıllarda Hollanda kıtlığı diye bir zaman gerçekleşmiş ve bu dönemde çeşitli annelerin beslenme yetersizliğinden kaynaklı olarak dünyaya getirdikleri bebeklerin doğum ağırlıklarının düşük olduğu ve yine aynı şekilde bu düşük ağırlıklı doğan bebeklerden gelen neslin de yine çeşitli besin eksiklikleri veya çeşitli gen polimorfizmleriyle dünyaya geldiğine yönelik bir kohort araştırması da sağlanmış. Dolayısıyla burada da beslenmenin çeşitli etmenlerinin ne kadar çok hayatımız üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle bir kavram var. Ne yersek oyuzdur. Hani böyle bir şey söyleniyor, daha doğrusu duyuyoruz. Genler ve beslenme arasındaki ilişki nasıldır? Gıda tercihlerimiz bu yönde etkileniyor mu? Evet hocam. Şöyle nutrigenomik dediğimiz kavram aslında beslenme moleküllerinin metabolik yollarla beraber vücudumuzdaki homeostatik kontrolü nasıl sağladığına yönelik bir takım şeyleri, özellikle mesela bazı genlerin bazı diyet takviyeleriyle, mesela selenyum takviyesiyle birlikte bazı gen polimorfizmleri gelişiyor ve bazı hastalıkların çıkışı baskılanabiliyor. Bu tarz hastalıklar aslında çok duymaya alışık olduğumuz rahatsızlıklar, fakat kesin kanıtlar olmadığı için hastalığın adını vermek istemiyorum. Onu da baştan belirteyim izleyicilerimize. Mesela bazı bileşenler reaktif oksijen türlerinin detoksifikasyonuna, yani vücudumuzdaki detoks olayına destek oluyor ve bu da bazı kanserlerin gelişimini engelliyor. Yani aslında kanser türlerinin birçoğunun çıkma sebebi vücudumuzdaki artık maddelerin yeterli seviyede atılamaması, yeterli miktarda detoksifiye olamaması veya maruziyetin çok olmasına bağlı olarak çeşitli gen değişikliklerinin olması diyebiliriz. Yine folatla ilgili çok ilginç bilgiler var. Folat ve folik asit metabolizmasına bağlı olarak anne karnında sık düşüklerin yaşanması, bebek kayıplarının olması, yine çeşitli gen çalışmalarıyla beraber folik asit metabolizması ile ilişkili olabileceği saptanmış. Yine özellikle ülkemizde çok fazla görülen homosistein ile ilgili sağlık sorunları yine folat metabolizması ile alakalı olabilir gibi görüşlerimiz de var. Bunların dışında çeşitli iskemik arter rahatsızlıkları, işte pıhtılaşma bozuklukları yine hem B grubu vitaminler üzerine etkili olabilir hem de B12 ve B9 üzerine yine çeşitli etkileri olabileceği saptanmış. Yani bunlar tabii ki karmaşık ilişkiler olduğu için bazı genlerin allellerinin bazı insanlarda fazla bulunması kalp ve damar hastalıklarına yatkınlığı artırırken bazı allellerin daha düşük olması kalp damar hastalığı riskini azaltır
azaltabiliyor. Tabii burada beslenme de örneğin potansiyel olarak belli genlere sahip olan insanların kalp hastalıklarına yatkınlığı varsa tabii ki kolesterollerini kontrol altına almaları veya hayvansal gıda tüketimini sınırlandırarak daha çok posa, daha çok multivitamin içeren, daha fazla fonksiyonel bileşeni olan bir beslenmeye yönelmeleri daha iyi olur. Tabii ki biz herkesin genetik yapısını daha detaylı görüp bilemeyeceğimiz için genel beslenme önerilerimiz her zaman hayvansal ürünlerin en aza indirilmesi yönünde, tuz tüketiminin en aşağı düşürülmesi ve bununla beraber yoğun enerji içeriğinin her zaman azaltılması ve bir öğün düzeninin sağlanması yönünde. Tabii ki yaşam tarzı değişiklikleri genler üzerine etkili olabilir mi? Olabilir. Yine nutrigenetik ve nutrigenomik bunu açıklamaya çalışıyor. Yani bizim yaşam tarzımızda günlük belli bir seviyede egzersizin olması vücudumuzdaki detoksifikasyonu destekleyebilir. Bu da dolayısıyla çeşitli hastalıkların gelişimini engellerken beslenme yoluyla da pozitif bir destek sağlarsak daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam içerisine girebiliriz. Hocam bu bahsettiğiniz kavramlar en önemlisi. Şimdi herkesin merak ettiği konu şu. Beslenme, kişiselleştirilmiş beslenmedeki katkısı ne olur bu bahsettiğiniz kavramların? Evet, tabii ki beslenmenin kişiye özel olması, keşke bir parmak izimizi koyabilsek ve hangi genler bizde daha baskın? Mesela apolipoprotein E geninin bir türü bazı insanlarda çok baskınsa örneğin kalp damar hastalıklarına yakalanma riski ve vücudun çeşitli rahatsızlıkları daha kolay oluşturma riski artıyor. Mesela diyebiliriz ki evet bu kişide bu gen veya bu enzim çok daha fazla görülüyor ve kronik hastalıklara yatkınlığı fazla. Dolayısıyla bu kişinin beslenmesinden şu grubu tamamen çıkarmamız, bu kişinin beslenme düzenini belli saat aralıklarına dönüştürmemiz ve aynı zamanda da fiziksel aktivitesini artırmamız gerekiyor gibi bir sonuç elde edebiliriz. Dolayısıyla bu kavramlar biraz da insanların bireyselleştirilmiş hem yaşam tarzına hem de beslenme düzenine odaklanıyor diyebiliriz. Peki epigenetik ve hastalık gelişimi üzerine etkileri nedir? Epigenetiğin hastalık gelişimine etkilerine dair bazı çalışmalar kraliçe ve işçi arı örneğinden yola çıkmışlar. Mesela bir kovanda kraliçe arı olabilmek için arı sütüyle beslenmek gerekirken işçi arıların beslenmesi daha farklı. Burada da şu örnek veriliyor. İşçi arılar bazı besinlerden daha eksik tükettiklerinde ya da bazı kaynakları daha azaldıklarında kraliçe arıya dönüşebilme gen mutasyonu ya da genleri baskılanabiliyor. Fakat arı sütü tükettikleri zaman bunu sadece kraliçe arı olabilecek larvalar alıyor ve bu sayede bu arılar kraliçe arı olma yolunda büyüyorlar diyebiliriz. Yani aslında yaşamın erken dönemlerinde tükettiğimiz gıdalar bizim yine gen değişimlerimizi belki tetikleyebilir. Yani bu çocukluktan yapılan, çocuklara, bebeklere yapılan o beslenme düzeni bile gen değişikliğine sebep olabiliyor diye düşünebilir miyiz? Belki kanıtlanmış şeyler çok az. Aynı zamanda yaşamın ilk döneminde 2 ila 5 yaş arasında çeşitli faktörlere bağlı olarak örneğin annenin emzirme süresi, coğrafi konum, beslenme alışkanlıkları gibi faktörler çocukların bağırsak mikrobiyotasını etkilediği için hem bağışıklık açısından hem de gelecekte obezite geliştirmesi veya kronik hastalıklara yakalanması bakımından bir ilişki kaydedebilir. Bu da ufak bir bilgi olarak belki konumuza dahil edilebilir. Az önce sözüne başlarken bir şey söylemiştim. Ne yerseniz odur diyerek. Evet. Hakikaten alınan besinler insanın karakterini bile değiştirebiliyor. Yani beslenmenin psikoloji üzerindeki etkilerinden de biraz bahsetmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ne dersiniz bu konuda? Tabii ki. Yakın zamanda bir danışanımız örneğin çok güzel bir kilo kaybetti. Sonrasında beslenme kontrolü son 2 aydır biraz şaşırmış durumda. Ve bana dedi ki ben uykularımın bozulduğunu hissediyorum. Ben kendimi daha sinirli hissediyorum. Ben artık eskisi kadar enerjik hissetmiyorum. Yani beslenme düzeni bozulup kilo almaya başladığımızda her ne kadar bir kontrol altında da olsanız gereken uygulamaları yerine getirmediğiniz takdirde ister istemez bu fiziksel ve psikolojik olarak birçok yansıması oluyor. En basitinden hücre maruziyeti dediğimiz durumlar. Mesela nedir? Toplam günlük aldığımız enerjiyi belki bilmiyoruz. Belki günlük 5000 kalori enerji alıyoruz ve bu aldığımız enerjinin %40'ı doymuş yağlardan geliyor. Örneğin bu çok yüksek bir değer. Doymuş yağ tüketimi arttığı zaman, trans yağ tüketimi arttığı zaman ister istemez hücrelerimize bir
baskı oluşturuyoruz ve burada çeşitli fonksiyon bozuklukları meydana geliyor. En basiti insülin direnci artık hücrelerin bazı baskılara ve bazı beslenme bozukluklarına karşı gösterdiği tepkidir. Dolayısıyla burada metabolik disfonksiyon dediğimiz hücrelerin artık eskisi kadar sağlıklı çalışamadığı ve bu maruziyete yaşın, günlük streslerin, hareketsizliğin ve çeşitli beslenme bozukluklarının etkilendiğini varsayarsak aslında nutrigenomik fonksiyonların da buna dahil olduğunu görebiliriz. Yani çeşitli karşımıza çıkan metabolik hastalıklar, tip 2 diyabet, obezite, özellikle obezitenin hücreler üzerindeki o baskısı ve stresi yadsınamaz. Belki ilk yaşamın genç yıllarında fark edilmiyor ama yaşlanmayla beraber maruziyet arttığı için hastalıkların görülme riski artıyor. Yani beslenmeyle anti-aging, beslenmeyle kanser ve kalp hastalıkları arasında ne kadar çok büyük bir ilişki olduğunu bu şekilde de görmüş olabiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz vermiş Rica olduğunuz ederim. Sağlığımız önemli bilgiler için. mutfağımızdan geçiyor. Evet, teşekkür ederiz hocam bilgiler için. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.